Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Ravencourt'un varisi, karanlığın enerjisini ölümcül danslara dönüştüren Orpea'ya göz atacağız. Orpea yakın menzilli bir büyücü suikastçı. Doğru anda hamle yaparsa inanılmaz bir patlama hasarı çıkarır ama yanlış konumlandığında çok kolay cezalandırılır. Onu hem ustalaşması zor hem de karşısında durması daha da zor yapan şey, combo zincirleri ve hareket kabiliyetini doğru tempoda birleştirebilmek. Önce Q ile dansa başlarsın. Bu yetenek hem ana hareket aracıdır hem de isabet ettirdiğinde kısa bir geri çekilme atlayışı kazanırsın. Sonrasında E yeteneği gelir. Bu yetenek belirli bir hat üzerinde yayılarak bir alan kontrolü yaratır. Rakipler bu alanda kalmaya devam ettikçe hasar alır ve son patlamayla birlikte ciddi ölçüde baskı kurar. Son adımda W devreye girer. Yakın menzilde kullanılan bu büyü kısa bir beklemenin ardından anında büyük bir miktarda hasar verir ve Orpea'ya can yenilemesi kazandırır. Tüm bu yeteneklerin etrafında dönen temel mekanik ise pasif, yani kaos yükleri birikir ve bir sonraki saldırının bu yükleri patlatarak ekstra hasar sağlar. Genel çerçeveyi çizdiğimize göre şimdi Orpea'nın en çok kullanılan talent seçeneklerine bakalım. Standart Build. Bu build Orpea'nın en istikrarlı ve evrensel dizilimidir. Her maça ve her takım kompozisyonuna karşı rahatlıkla kullanılabilir. Ancak rakip takımda Mosh Pit gibi CC'si çok yüksek bir ulti varsa o ultiyi engellemek için Crossing Jaws da tercih edilebilir. Orpea'nın Shadow Waltz build'i sürdürülebilir hasarı arttırmaya ve rakipleri kovalamada üstünlük sağlamaya odaklanır. Bu build, Orpea'nın ulaşabileceği en yüksek DPS potansiyeline sahiptir. Ancak uygulaması zordur. Herhangi bir CC, Orpea'nın hem hasarını hem de hayatta kalma şansını ciddi şekilde düşürür. Bu nedenle bu build yalnızca deneyimli oyunculara ve az CC içeren takım kompozisyonlarına karşı önerilir. Chomp Build. Orpea'nın Chomp build'i tüm dizilimler arasında en yüksek hayatta kalma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle yeni başlayan oyuncular için en uygun build olarak öne çıkar. Hasarı Shadow Waltz veya Druid yeteneklerini isabet ettirmeye bağlı değildir. Bu da oynanışı daha güvenli hale getirir. Ancak bu build'in zayıf noktası uzun menzilli düşmanlara karşı etkisiz kalmasıdır. Çünkü etkili olabilmek için hedefe oldukça yaklaşmanız gerekir. Güçlü olduğu iki temel aşama vardır. Seviye 7'de Orpea'nın hasarı gözle görülür biçimde arttırır. Seviye 13'te ise Abyssal Symbiosis talentine vererek Orpea'nın dayanıklılığı büyük ölçüde güçlendirir. Bu seviyelere ulaştıktan sonra bu güç artışlarını maksimum verimle kullanmak önemlidir. Orpea'nın yakınında kalan düşmanları cezalandırmaya odaklanın. Çünkü ek kalkan ve iyileştirme etkileri eğer sersemletilmez veya sayı üstünlüğüne yakalanmazsa savaşlardan canlı çıkmasını garanti eder. Artık Orpea'nın build'lerini detaylıca inceledik. Şimdi sırada bu kabus büyücüsünün asıl gücünü ortaya çıkaran yetenek setine bakalım. Pasif yeteneği Overflowing Chaos. Orpea bir temel yeteneğiyle bir düşman kahramana isabet ettiğinde bir kaos yükü kazanır. Kaos en fazla 3 defa birikebilir. Orpea üzerinde kaos yüklüyken kahramanlara yaptığı temel saldırılar tüm kaos yüklerini tüketir. Her yük başına %50 ek hasar verir ve verdiği hasarın %100'ü kadar kendini iyileştirir. Shadow Waltz. Orpea kısa bir gecikmenin ardından düz bir hat üzerinde düşmanlara hasar verir. Eğer Shadow Waltz bir kahramana isabet ederse bekleme süresi 2 saniyeye düşer. Mana iade edilir ve Orpea kısa bir mesafe ileri doğru atılır. Chomp. Orpea kısa bir gecikmeden sonra önünde bulunan alandaki düşmanlara yüksek miktarda hasar verir. Dread. Orpea ileri doğru bir kabus dalgası gönderir ve isabet eden düşmanlara hasar verir. Yolunun sonuna ulaştıktan kısa bir süre sonra patlar ve ek hasar uygular. Hem dalga hem de patlama hedefi 2 saniyeliğine %25 yavaşlatır. Eternal Fist. Orpea kısa bir gecikmenin ardından belirlenen bir alanda büyü hasarı verir. Eğer bu alan içindeki bir düşman kahramana isabet ederse Eternal Fist her saniyede kendini tekrarlamaya devam eder. Crushing Jaws.
Orpea kısa bir gecikmenin ardından belirli bir alandaki düşmanları merkeze doğru çeker, onlara hasar verir ve kısa süreliğine sersemletir. Orpea oynanış ipuçlarına bakalım. Overflowing Chaos ile birden fazla düşman kahramana isabet etmek her biri için bir kaos yükü kazandırır. Bu nedenle alan hasarı yapmak hem hayatta kalma gücünü hem de iyileşmeni arttırmak için oldukça önemlidir. Shadow Waltz'ı her zaman bekleme süresi bittiğinde kullanmak cazip gelse de asıl önceliğin bu yeteneği tehlikeli skill shotlardan kaçmak için kullanmak olmalıdır. Shadow Waltz bir düşmana isabet ettiğinde atılma etkisini hemen kullanmak zorunda değilsin. Bu hareketi geciktirerek bir skill shot'tan kaçmak veya bir sonraki yeteneğin hazır olmasını beklemek için stratejik bir zamanlama aracı olarak kullanabilirsin. Ayrıca Shadow Waltz'ın atılma özelliği Tassadar'ın Force Wall gibi oyuncu tarafından oluşturulan duvarlardan kaçmak için de kullanılabilir. Chomp doğal olarak Shadow Waltz ile sinerji içindedir. Shadow Waltz ile hedefe yaklaşıp hemen ardından Chomp kullanmak maksimum hasar ve iyileşme sağlar. Dread yeteneğinin hem ilk dalgası hem de patlaması aynı hedefe vurabilir. Bu yüzden hareketsiz veya yavaşlatılmış düşmanların biraz arkasını hedeflemek genellikle daha isabetli olur. Death Magic talentine sahip olmadan önce Orpea'nın güçlendirilmiş Basic atağını zırh sahibi düşmanlara karşı boşa harcamamak gerekir. Aksi takdirde iyileşme miktarı ciddi şekilde azalır. Seviye 20'de Crushing Jaws kullanıyorsan ve Enflowing Oblivion talentini seçtiysen bu ultiyi tank düşmanlarına karşı kullanmaktan çekinme. Çünkü verdiği -50 zırh azaltma etkisi neredeyse her hedefi eritmeye yetecektir. Özetle Orpea doğru ellerde tam bir kabus büyücüsü. Ritmini bulduğunda sahneyi domine eder. Yanlış bir adımda ise kendi gölgesine yenilir. Pozisyonunu iyi ayarlarsan Shadow Waltz ve Chomp arasındaki dans seni durdurulamaz hale getirir. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda Nexus'ta görüşmek üzere.